Herkese merhabalar, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere hamurdan çok elma olan ve içinde yumurta olmayan çok harika bir elmalı tart tarifi vereceğim. Fransız usulü tarte tatin tarifi vereceğim ve tarife başlıyorum. İlk olarak 1,5 su bardağı unu kabıma aldım. Yarım su bardağı pudra şekerini ekliyorum. Yarım pakette vanilya koyuyorum. Ve şimdi kaşıkla iyice karıştıracağım. Karıştırdıktan sonra üzerine 100 gram soğuk tereyağı ekliyorum. Yani tereyağını kullanmadan önce buzluğa böyle bir 10-15 dakika koymanız yeterli olacaktır. Tereyağını unun içerisine batıra batıra rendeliyorum. Rendeledikten sonra bu şekilde elimle tereyağını una yedirdim. Yaklaşık 2-3 yemek kaşığı kadar su ekliyorum. Bu tarifi mutlaka deneyin. Gerçekten lezzeti şahane, tadı damağınızda kalacak bir tarif. Hamurunu hazırladım. Ve şimdi hamuru streç filmin arasına sıkıştırıp buzdolabına koyacağım. Elmalarımı hazırlamaya başlıyorum. Tam 6 adet bu şekilde elma kullandım. Elmaların dışını güzelce soyuyorum. Elmaları tam 4 parçaya böldüm ve bu şekilde hazırladım. Şimdi tartımı hazırlayacağım. Fırına girebilecek bir tencere kullanıyorum. 22 santim çapında diyebilirim. Ve yarım su bardağı toz şekeri ocağın üzerine alıp eriteceğim. İlk başta kaşık değdirmiyorum. Bu şekilde erimeye başladığı zaman şekeri iyice yayacağım. Şeker iyice eridikten sonra kaşıkla karıştırmaya başladım. Koyu kahverengi hale aldıktan sonra üzerine 50 gram tereyağı ekliyorum. Tereyağını güzelce karıştırıyorum. Bir çay kaşığı kadar vanilya ekliyorum. Ve yine çay kaşığının hafif ucuyla tarçın ekliyorum. Tarçın ve vanilya arzuya göre isteyenler eklemeyebilirler. Ve şimdi ocağımın altını kıstım. Elmalarımı yerleştiriyorum. Elmaları bu şekilde yerleştirdikten sonra kapağını kapatıp kısık ateşte bir 10 dakika pişireceğim. Ve şimdi iki yağlı kağıdın arasında hamurumu merdane ile açacağım. Eğer hamurunuz çok soğuksa hafif elinizle ısıtabilirsiniz. Ve merdane ile yaklaşık tenceremin çapı kadar büyüteceğim. Hafif kenarlarından böyle çatlaklıklar olursa elinizle düzeltebilirsiniz. Ben elimle düzelttim hepsini. Ve hamurumu açtım. Tam da tenceremin büyüklüğünde. Şimdi hamuru elmaların üzerine güzelce kapatacağım. Kenarlarını bu şekilde videodaki gibi kenarına sıkıştırıyorum. Ve tamamen hamuru yerleştirdim. Hafif elimle bastırıyorum. Hamurumun daha iyi pişmesi için çatalla böyle hafif hafif delikler açıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız lütfen kanalıma abone olmayı unutmayın. Ve şimdi 180 derece ayarladığım fırında 25-30 dakika pişmeye bırakıyorum. Elmalı tartım pişti. İlk sıcaklığı çıkınca tersini çevirdim. Yani daha sıcakken servis tabağına aldım. Harika görünüyor. İşte gerçekten denemenizi istediğim tariflerden bir tanesi daha. Dilimleyerek sizlere daha yakından göstereceğim.  '
Gerçekten çok lezzetli görünüyor. Tadına bakmak için de sabırsızlanıyorum. Servis tabağına aldım. Ve sizler için tadına bakacağım. Mutlaka deneyin, lezzetine bakın ve bana yorumlarınızı yazın. İnanın çok lezzetli olmuş. Ve yine güzel bir videonun sonuna geldik. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sizlerle yeni videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın. Afiyetle kalın.